Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hemen şöyle ne yapıyorum? Mutfağa girdim. Malum tüm kadınların aynı derdi, aynı problemi bugün ne pişirsem. Yemeği, içmeyi hazırla, ye iç. Yarın kalkıyorsunuz aynı problem tekrar devam ediyor. Problem demeyelim de Allah başka dert vermesin. Hemen mutfağa girdim. Şöyle güzelce bir, ay maşallah, güzelce bir hamur yoğurdum. Geçenlerde söylemiştim, evde hamur yoğurdum. Dolaptan da dondurucudan yaş mayamı çıkardım. Meğerse mayamın tarihi geçmiş. Tarihine bakmadım. 8 ya da 10 saat olabilir. Hamuru beklettim. Kesinlikle hamurda kabarma olmadı. Dedim hemen en iyisi taze maya alıp evde bulundurmak. Öyle dondurucuda falan hoşuma gitmedi. Bugün güzel bir böyle şöyle peynirli poğaçalar yapacağım. Çocukların sevdiği. Şurada da mis gibi kekim var. Şöyle göstereyim de. Dün kek yapmıştım. Çok güzel olmuş. Böyle yumuşacık. Hemen bir kahveyle ondan yiyelim. Çocuklara şöyle büyük büyük poğaça yapacağım. Yuvarlak, üzerlerine kaşar peyniri koyacağım. Bunu da öyle bir kitlemişim ki. Ondan sonra şöyle göstereyim. Bir torba dolaptan köfte çıkardım. Böyle hazırlayınca hemen iyi oluyor. Hoppala. Bakın şöyle kocaman kocaman yapmıştım. Bunları fırın tepsisine çıkaracağım. Buzları çözülsün. Daha sonra çocuklar hemen, evet, bayağı buzlanmış bunlar. Poğaçanın içine ketçap, köfte, marul seviyorlar o şekilde. Bu arada dünden de bayağı bir görünüyor bilmiyorum da tıpalar dolu. Bir sürü yemeğim kaldı. Bunun için bugün fazla bir şey yapmayacağım. Şöyle koyalım da. Ben bunları muhtemelen aniden böyle bir mangal aklımıza geliyor. Mangal yaparız diye köfteleri hazırlamışım ama mangala da hava şartları el vermedi. Bayağı bir soğuk, yağmur derken neyse bugüne kısmetmiş. Şöyle doldurdum. Bayağı oldu. Bakın böyle bunları tuzu çözülsün. Ondan sonra da kızartırız. Evet, bayağı bir zamanım var. Şu anda saatlerimiz 1:30. Saat 3'ten önce kimse eve gelmiyor. Okuldan gelenler zaten 3'te çıkıyor. İşçiler 3'te derken bizim ev böyle bir 3'ten sonra 3:30 cümbür cemaat böyle sesli oluyor. O yüzden şöyle kaldıralım. Şöyle aklıma gelmişken göstereyim. Bugün pek fazla şey yok içerisinde ama bunları böyle her şeyi yaptığımda bana genelde Instagram'dan falan soruyorsunuz. Bunları nereden aldınız, kullanışlı mı diye. Zaman zaman aklıma geldikçe zaten gösteriyorum. Ben bunları Türkiye'den almıştım. Yani pazardan, cam falan değil. Bakın şöyle Mikea ama kalınlardan, böyle incecik de değil. Gerçekten güzel duruyor yani. Böyle hemen çocukların atıştıracağı şeyleri içlerine koyuyorum. Ne koyarsanız koyun. İster kahve, şeker koyun, yani size kalmış bir şey. Böyle. Türkiye'ye giderseniz mutlaka getirin gelin diyorum. Evet, hamurumuz kabarsın. Ben de hemen şöyle bir kekten keseyim. Kendime de bir kahve yapayım. Ondan sonra birazdan poğaça yapımında tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, birazcık hemen hızlandım şöyle. Semih'in bugün işini erken bitirdi geldi. Şöyle hemen 2 tepsi poğaçalarımı hazırladım. Fırını da 50 dereceye açtım ki kabarması hemen fazla uzun sürmesin diye. Şöyle peynirim var. Peynirimi de açıp yumurtayı sürüp üzerlerine peynir koyup doğru fırına göndereceğim. Biraz hemen şöyle hızlanayım. Usuldan aldım işlerimi. Evet, bugün dışarısı yağmurlu. Yağmur olduğu için de aslında işlerim vardı ama yine de belli olmaz. Yemekten sonra gidebilirim. Ben böyle dışarıya gittiğimde çocuklarla işte ne bileyim hemen böyle alışveriş yapıp acele acele eve gelmiyorum. Bir şeyler yiyip içiyoruz, oturuyoruz, kahve içiyoruz. Hem de değişiklik oluyor. O yüzden diyorsunuz ya her zaman hani böyle alışverişe gidiyorsun, şey yapıyorsun diye. Yani burada başka bir alternatif bir şeyiniz yok. Böyle bir sürü akrabanız yoksa da bir gün birine bir gün birine gidecek şeyiniz yoksa mecburen dışarılara çıkıyorsunuz, yani yapacak bir şey yok. Gerçi şimdi belki yazanlar olabilir, işte
Bir sürü akraba olunca da sanmayın öyle gidilmiyor diye. Eskidenmiş onlar yani öyle her gün birilerinin evine gidilmiyor arkadaşlar. Geçenlerde yine daha birkaç gün oldu dışarıya çıktığımda pazartesi miydi bilemeyeceğim ama bir tane takipçimle karşılaştım. Sağ olsun. Artık bu arada takipçilerimiz önceden işte biz size gördüğümüzde çekiniyoruz, gelmiyoruz falan diyorlardı. Şimdi hemen biz sizi takip ediyoruz deyip yanımıza geliyorlar. Hepinize teşekkür ederim. Ben de çok mutlu oluyorum yani. Bir tane ablamız buradan o kendisini biliyor. Sadece ismini söylemeyeyim dedi hani kanalında da bunu söylersen benden büyük kendisi bacım açıklarsan benim gibi belki hataya düşmeyenler olur dedi. Şimdi ablamız Türkiye'den gelin getirmiş gelmiş. Yalan söylemeyeyim tam da böyle şey yapmadım da birkaç sene olmuş. Aynı bizim gibi o da Türkiye'den gelmiş. Kardeşinin kızını buraya oğlunla evlendirmiş. İlk zamanlarda diyor işte oğlum istemiyordu ama ailem diyor işte abla götür git almaya da rahat eder. İşte hem el değilsin sen de teyzesisin ona anne değil teyzelik yaparsın diye diyor. Oğlunun gönlünü yapmışlar buraya getirmişler gelinini. Evlilikleri maalesef çok kısa sürmüş. Zaten akraba evliliği deyince de anlarsınız. Oğlunla gelini bir türlü anlaşamamış. Bir sene durdu durmadı burada gelin diyor ayrılmışlar. Ondan sonra Türkiye'ye göndermişler gelini. Çünkü yapacak bir şey yok yani anlaşamayınca, çoluğu çocuğu olmayınca da gelin burada durmak istememiş. Bence en güzelini yapmış. Yani şimdi o gün darılmasın kırılmasın da o ablaya da aynısını söyledim. Çoluğun çocuğun yoksa bence burada durmanın hiçbir anlamı yok. Dil bilmiyorsun. Ondan sonra kimin kimsen yok. Yani iki türlü bir gariban oluyorsun burada. En güzeli ailen yanına geri dönmek. Keşke tabii ki hani böyle olmasaydı. O gün ablaya da dedim. O abla diyor ki hani ben diyor buraya getirirken diyor kardeşimin kızını bütün ailem işte beni seviyordu diyor. İşte abla sen elin evine gideceğine senin evine gelsin rahat eder. Şöyle iyisin böyle iyisin benden iyisi yoktu diyor. Şimdi oğlumla gelin diyor boşandıktan sonra benden kötüsü yok diyor. Tüm ailesi o ablayla konuşmuyormuş. Gerçekten böyle şeyler çok zor yani. Belki hani takipçilerimizin içinde de başına gelmiş olabilirler. Gerçekten zor arkadaşlar. Hani hep diyorlar ya atalarımız akrabayla şey yeme içme yap ama alışveriş yapma diye. Gerçekten doğru yani. Şimdi şöyle bir şey var. Büyük konuşmayayım ya Rabbim. Benim de 4 tane evladım var. Ben hep diyorum oğlum kimi severse gelinim odur, kızım kimi severse de damadım odur diye. Allah'ım yine de büyük konuşturmasın. Hani olurken böyle şeyler çok iyi. İşte sizden iyisi olmaz ama bir de ayrıldınız mı? Köyüme gidemiyorum diyor. Köyde diyor akrabalar zaten hani yarı köy akrabaymış. Akrabalar bana karşı diyor. Kimse bana konuşmuyor diyor. Sanki hani evlenen oğlumla kardeşim kızı değil de ben evlenmişim gibi diyor. Gerçekten ağladı. Bir de üzüldüm onun durumuna. Allah'ım kimsenin başına böyle bir şeyi vermesin. Zor yani arkadaşlar gerçekten yani her zaman söylüyorum. Ben böyle şeye karşıyım. Hani diyorlar ya işte senin durumun iyi. Ondan sonra akrabadan evlensin oğlun kızın. Oğlum olsa da kızım olsa da işte ele gitmesin. Ne bileyim tarlalar bölünmesin. İşte evler bölünmesin. Malımızı başkası yemesin. Ben böyle şeye yani çok karşıyımdır. Sevgi olmadıktan sonra hani bir şey olmadıktan sonra neymiş ki malın mülkün ne değeri var? İki insan zaten birbirini sevdi mi evinde olur, ocağında olur, her şeyin olur. Artık hani diyoruz hep böyle eskilerde kaldı bu düşünceler diye ama hala maalesef bunları devam ettirenler var. Gerçekten yine diyorum. Yani evlatlarınızın önüne geçmeyin. Bakalım belki de hani karşı tarafın oğlu başkasını seviyordu, kız başkasını seviyordu. Değdi mi yani şimdi bir mal şey uğruna? Uzun uzun konuştuk o gün ablayla. Tabii ki yapacak bir şey yok. O diyor ki üzülen ben oldum diyor. Oğlum biraz şey yaptı diyor istemediği için. O unuttu diyor ama olanlar tabii ki de anne babaya oluyor. O yüzden hep diyorum akrabayla yeme içme yapın ama alışverişe geldi mi orada durun. Vallahi en güzeli gerçekten öyle. Bir de şöyle bir şey var. Akraba içerisinde eğer böyle bir şeyiniz varsa bir tartışma bir şey olduğunda uzaktan bir insana tartışmada hani her şeyi söyleyebilirsiniz. Ama eğer akrabayla bağlantısı varsa hani söylemeden önce 10 defa düşünüyorsunuz. İşte ben bunu söylersem karşı tarafta bir yere gittiğimizde mutlaka karşılaşacağız. Aynı evde yine oturacağız. Aynı görüşeceğiz diye
O yüzden akraba şeyleri, bağları evliliklerde bence iyi bir şey değil. En güzeli neymiş? Elden almak, ele vermekmiş arkadaşlar. Gerçekten bunu kim şey yaptıysa güzel demiş. Vallahi şöyle bir şey yapayım peynirlerimizi de. Dediğim gibi yapacak bir şey yok. Ablayla bayağı uzun uzun konuştuk. Hatta bana dedi ki işte çok sevdim seni dedi. Her videolarını böyle izliyorum. Korkmaz ailesi bir şey koymuş mu diyorum diyor. Ondan sonra senin böyle konuşma tarzını, şey tarzını diye çok hoşuma gidiyor. Böyle içten birisin diye hiç düşünmeden pat pat ne varsa onu vallahi ben bir şey söylerken ay işte ne söylesem ne etsem diye hiç böyle düşünmem. Kalbinde ne varsa şeytanlık düşünmeden onu yansıtırım. Böyle takipçilerin de şey yaptıysa ne mutlu bana. Dedi ki çok sevdim seni. Hatta işte telefon numarasını, evinin adresini verdi. Alışverişe gittiğimiz yere de yakınmış. Mutlaka dedi bir gün seni çocuklarla dedi hani eve şey yapıyorum, davet ediyorum. Gelirsen çok sevinirim falan dedi. Bu yüzden ben de dedim nasip kısmet yani söz vermekle olmaz böyle şeyler. İnşallah bir gün nasip olursa niye olmasın. Şöyle hemen çok fazla da şey yapmayayım sizleri. Hemen ben bunları fırına göndereyim. Şu cızgılı tavamı da benim emektarımı yine getirdi. Bu benim bayağıdır var valla. 3+1 evde oturduğumda almıştım. Çok kaliteliymiş. Hemen köfteleri de bir cızbız yapayım arkadaşlar. Ondan sonra kızartayım. Bunları da fırına süreyim. Ondan sonra bakalım videomda bayağı olmuş. Hadi bakalım. Ondan sonra nasip olur da birazdan tekrar devam edersem ederim. Edemezsem videomu burada bitiririm. Şimdiden hakkınızı helal edin. Güzel değerli vaktinizi aldığım için bağladım. Ben motora gidiyorum arkadaşlar. Hızlandım. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.